Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sunumu da lezzeti de şahane ve yapımı oldukça pratik, nefis bir sütlü tatlı tarifiyle geldim. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Tarifimde 18 adet kedi dili bisküvi kullandım. Bisküvileri ıslatmak için 1 su bardağı kadar sütü de uygun bir kaseye aldım. Sütle ıslatarak uygun kaba döşeyeceğim kedi dili bisküvileri. Kedi dili bisküvileri sütle ıslattıktan sonra şöyle dik bir şekilde yerleştiriyorum. Dik bir şekilde yerleştirmemin sebebi daha fazla miktarda kullanma isteğim. Dilerseniz yatay bir şekilde de yerleştirebilirsiniz kullanacağınız kabın tabanına. Ama belirttiğim gibi dik pozisyonda koyduğumda daha bol miktarda olacağı için üzerindeki birazdan ekleyeceğim kremayla lezzetini dengelemesi için altının da benzer kalınlıkta olmasını istedim. Ondan dik koydum. Biraz detaylı bir şekilde anlattım bunu da. Belki gerek görenler olabilir düşüncesiyle. Hepsini sırasıyla kaba yerleştiriyorum. Farklı kaplarda hazırlayabilirsiniz. Ben böyle dikdörtgen bir fırın kabında hazırladım. Borcamda da hazırlayabilirsiniz elbette. Bisküvilerimiz hazır olduktan sonra bir kenara kaldıralım. Şimdi muhallebimizi hazırlamak üzere uygun bir tencereye 3 su bardağı sütü alalım. Üzerine 1 çay bardağı toz şekeri, 2 dolu yemek kaşığı unu ekleyelim. Ardından 1 dolu yemek kaşığı nişasta ekleyelim. Ben buğday nişastası kullandım. Elinizde mısır nişastası varsa onu da kullanabilirsiniz. Bu arada kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü 200 mililitre, çay bardağının ölçüsü de 100 mililitre. Yani ikisi de evimizde olan klasik bardaklardan. Karışım tamamen homojen hale gelinceye kadar çırpıcı tel yardımıyla karıştırıyorum. Sonrasında ocağa alıyorum ve sürekli karıştırarak kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra ocaktan aldım. İçerisine 1 paket vanilya ve 1 dolu tatlı kaşığı kadar da tereyağı ya da margarin ekleyerek tekrar karıştıralım. Bu tarifi dilerseniz akşamdan hazırlayarak ertesi günde servis edebilirsiniz. Bu tarz sütlü tatlıları akşamdan yapıp ertesi gün servis ettiğimizde gayet lezzetli oluyor. Çünkü bekledikçe güzelleşen tatlılar bunlar. Eğer gün içerisinde servis edecekseniz de birkaç saat muhakkak dinlendirmeniz gerekiyor. Hazır olan kedi dili bisküvilerin üzerine sıcak olan kremamızı hızlıca ekliyoruz. Her yerine eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Hiç soğumasını beklememize gerek yok. Hazırladığımız muhallebinin üzeri beklersek biraz kabuk bağlayacaktır. O kabuk bağlamasını gidermek için çırpıcı tel yardımıyla biraz daha karıştırın. Sonrasında kaba ekleyin. Her yerine eşit şekilde dağılmasını sağlayalım kaşık yardımıyla. Tatlımızın hazırlık aşamasının büyük bir kısmı bitti bile. Gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede hazır hale geliyor. Şipşak hazır edebileceğiniz bir tarif. Oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorum. Sonrasında buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında güzelce soğuduktan sonra üzerine çikolata rendeledim ben. Dilerseniz üzerine çikolata sos hazırlayarak ekleyebilirsiniz ya da krema ile çikolata ganaş hazırlayabilirsiniz. Çeşitlendirebilirsiniz yani. Ben belirttiğim gibi çikolata, elimde kuvertür çikolata vardı. Onu rendelemeyi tercih ettim. Çok da güzel oldu bu şekilde yaptığımda. Sizlere de öneri olabilir. Her yerine gelecek şekilde bol miktarda çikolatayı rendeleyerek hazır hale getiriyorum. Bu arada buzdolabında 1 saat kadar dinlendirdikten sonra üzerine çikolatayı rendeledim. Çikolatayı rendeledikten sonra tekrar buzdolabına kaldırarak 1-2 saat kadar tekrar dinlendirdim. Az önce de belirttiğim gibi daha uzun sürede dinlendirebilirsiniz. Elbette hiçbir sakıncası yok daha uzun süre dinlenmesinin. Artık tatlımı buzdolabına kaldırabilirim. Az önce de belirttiğim gibi 2 saat kadar sonra buzdolabından çıkartarak servis ettim, dilimledim. Dilimledikten sonraki iç dokusunu da sizlere şimdi yakından göstereceğim. Kalıp gibi çıkıyor zaten. Dokusu da, lezzeti de inanın şahane oluyor. Pratik tarif arayışındaysanız ikramlık, 5 çayına ya da yemek sonrasına hem hafif hem sunumu güzel hem lezzetli gerçekten oldukça harika bir alternatif bence. Ben bir defa denediğiniz takdirde sürekli yapmak isteyeceğiniz tarifler arasında yer alacağına eminim.
Şöyle bir dilimi aldıktan sonra yakından sizlere iç dokusunu da göstererek artık videomu sonlandıracağım. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak sayfamı takibe alırsanız beni çok mutlu edersiniz. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.